Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine bol maliyetli bir video ile karşınızdayız. Bugün bir misafirimiz de var. Yivli av tüfeği alma kararı aldık. Biraz sezona geç kaldık ama sonunda aldık. Şimdi Yivli av tüfeği neden aldık? Marka seçimi, tercihimiz ne yönde? İşte dürbünlü, red dot'lı. Kutuda da bir tane polimer var. Bunlar ceviz kundak diye geçiyor. Polimeri kutu açılışı yapacağız. Onun üzeri boş olduğu için. Bunları daha önceden taktık. Bunların ayrıca sıfırlaması, takılması, montajı, işte çatalayak pardon, çatalayak takma, hepsini ayrı videolarda gelecek arkadaşlar. Şimdi kutu açılışıyla başlayalım isterseniz. Bunu öncelikle şunu bir kenara alayım. Biz 3 kişi ayrı aldık. Dediğim gibi sezona pek yetiştiremedik ama işte kutudaki sadıcımın, dürbünlü olan Samet kardeşimizin, ona da teşekkür ediyoruz videoya katkısından dolayı. Red dot'lı olan da benim. Kutu açılışına bir başlayalım. Kutumuz öncelikle şöyle kadife tarzı, güzel, kaliteli gösteriyor dışarıda. Atarms. Bu arada tabi silahlarımızın markası, onu söylemeyi unuttuk başta. Böyle açılışına başlayalım. Suyu açtığımızda yaklaş istersen. Şunları da kenara alalım. Silahımız Ata Turkuaz Gen 2 61 namlu dediğimiz silah. Bu polimer gövde olan, buradaki ceviz kundak olan. Biz zaten kutu içeriği hepsinin aynı olduğu için sadece polimer olanı açacağız. Sizlere göstereceğiz içindekileri. Diğerleri zaten hepsi aynı yani. Şimdi ilk başta şöyle hayatta okumadığımız Türk milletinin kullanma kılavuzu kenara atıyoruz. Bir tane çanta, Ata'nın logosu var. Öyle bir çanta koymuşlar. Bir tane güzel bir askı kayışı var. Şöyle. Bu arada bu herhangi bir reklam videosu değildir. Zaten eleştireceğimiz noktalar da var silahı. Neyse onu söyleyeceğiz yani sizin huzurunuzda bu şekilde bir açılış yapalım dedik. Bizi buna yönlendirdiler. En iyisi olduğunu düşünerek aldık. Başta onu da söyleyeyim. Böyle bir harbi seti işte buraya açalım. Yedek kaç tane alyan, vida, yağ. Burada harbi uçları. Böyle bir kutu çıkıyor. İlk eleştireceğim şey bu poşet arkadaşlar. Biz izlediğimiz videolarda olsun gerek bize söyleyen arkadaşlarımız silah böyle güzel kaliteli bir bez kılıf içinde çıkıyordu. Biz buna şaşırdık. Böyle bir naylonun içinde çıkıyor silah. İlk eleştiri noktamız o. İkincisi sudan bir tane Ata'nın kepi, şapkası çıkıyor dediler. Çıkmadı. Bu başımdaki Ata'nın kepi değil yani. İlk iki eleştirimiz bu şekilde olsun. Devamını getireceğiz. Silah çıkaralım şöyle. Polimer kundak olan silahımız bu şekilde. İlk bakış olarak yani polimeri falan birinci sınıf kaliteli gösteriyor arkadaşlar. İşte asansörlü yanaklık dediğimiz, şöyle göstereyim. Yanaklığımız var. İşte 22 milim Picatinny ray. İşte bir tane üçlük şarjörümüz var. Burada da yedek bir tane beşlik şarjörümüz var. Burada iki tane şarjör çıkıyor. Onun haricinde altta bir tane Picatinny ray daha olmasını isterdim. Şurada. Çünkü onu da göstereceğim birazdan. Şeyde zorlanıyorsunuz. Çatal ayak bulma konusunda zorlanıyorsunuz. Yani normal Picatinny ray olsa standart bütün çatal ayaklar uyumlu oluyor ama bunda şu askı kayışı aparatı pimi dediğimiz yere takılan çatal ayaklar var. Onlardan bulmak biraz sıkıntı oldu bize.
Onun haricinde gez arpacığı, işte fiber gez arpacık yapmışlar. Görünüşü güzel. Sıfırlaması biraz değişik. Ona da bahsedeceğim. Mesela gezin vidasını gevşettiğimizde böyle çıtlı gitmiyor. Direkt boşa çıkıyor böyle. Biraz el ayarı, hassas ayar gerektiriyor yani. Onun haricinde emniyet, işte bolt emniyeti, bolt action silahımız zaten. Onun dışında tetik, mesela tetik muhafazası da polimer. Buradan tetik ağırlık ayarı alyanla yapabiliyorsunuz. Tetiği de bu şekilde. Ondan sonra boltumuz, kutudan boltumuz böyle ayrı. Bu da poşette çıkıyor bu şekilde. Bunu da çıkartalım. Boltumuzu şöyle gösterirsem. 308 Winchester 7.62'ye 51 dediğimiz mühimmat kullanıyor. 61 namlu. Ya biz 61 tercih ettik. Yani genelde domuzda kullanacağız. Biraz uzun falan dediler ama işte 47 namlu alanlar falan var. Biz standart olsun istedik. 61 namlu aldık yani. Onun bir şeyi yok. Açıklaması yok yani. Boltumuzu takmaya gelirsek normal düz şekilde mekanizma başını soktuğumuzda burada bir tane mandalımız var. Mandala basılı tutuyoruz. Sonra boltumuz zaten yerine oturuyor. Tetiğine de bakacak olursak gayet hafif ve güzel arkadaşlar. Kutu açılışı bu şekildeydi. Kitçimizin arkasında da Gez arpacığı şey var. Gez arpacığımıza bakalım. Ha. Kutu açılışı bu şekilde arkadaşlar. Onu da bırakalım. Ahşapla polimerin arasındaki farkları gösterelim yan yana getirip. Gösterelim onu da. Çantasını kenara alalım mı? Evet. Çantayla işimiz kalmadı artık. Kutumuz, kutu çeremiz bu kadar. Bunları da koyalım. Şimdi polimer önce kendi markası içinde, tabi bu da Ataturk Geneki, bu da Ataturk Geneki. İkisinin arasındaki farkları daha sonra işte diğer markalarla araştırdığımız kadarıyla dilimiz döndüğünce bahsedelim. İstersen önce şeyi de göstereyim mi hem? Çatal ayak takılmasını da göstereyim, yan yana koyalım, olur mu? Çatal ayağımız bu şekilde geldi. İnternetten sipariş verdik. Biraz dediğim gibi zor bulduk yani. Belki kolay bulanlar olmuştur ama biz biraz uğraştırdı. İki tane parça çıkıyor. Üzerindeki mekanizma zaten direkt bu tarz askı kayışı aparatı olanlar. Arkadaş yanında da Picatinny ray aparatını da göndermiş. Bu da güzel bir detay. Yani silah değişir. Şey olur. Bunu buna takarsın. Picatinny ray'a da takabilirsin. Ayağımızı çıkardık. Şurada bir plastik var. Bunu alıyoruz buradan. Şöyle bir mekanizması var. Bu mekanizma buradaki deliklere girmek suretiyle montajımızı yapacağız şimdi. Ve buradaki vidamızı da çevirerek sıkıyoruz. Gayet basit, kullanışlı. Yeteri kadar sıktığımızdan emin olup, evet, montajı bu kadar basit. Şöyle duracak olursa silahlarımız.
Şimdi neden polimer, neden ahşap? Arkadaşlar, çok bir yani çok fazla çok yüksek bir fiyat farkı yok. Fiyat falan vermeyeceğim artık, gündem biliyorsunuz arkadaşlar, yani çok fiyat konuşmaya gerek yok. Fiyatlarını direkt E-Devlet'ten, Makine Kimya Randevu Oluştur'dan ulaşabilirsiniz. Fiyat konuşmak istemiyorum yani. Fiyat farkı işte bir 5-6 bin lira gibi, ikisinin arasında fiyat farkı var. Polimer olan daha ucuz. Gideceğiniz araziye göre, işte yapacağınız ava göre, yani polimer daha mantıklı diyenler var. İşte çizilmelere karşı. Bu biraz daha işte e, kaliteli duruyor. Ahşap çizilmesin tarzı düşünen arkadaşlar var. Bizim alma sebebimiz böyle sadece çeşit olsun, elimizde video sizlere gösterelim diye. Yoksa sadıcım da ahşap, ceviz, kundak almayı istiyordu yani. Kendini biraz feda etti. Elimizde çeşit olsun diye. Bu yani. Başka diğer her şeyi işte dipçi, asansörlü, yanaklı, her şey birebir aynı. O polimer. Bolt kolları. Bolt kolları, ha evet, güzel bir detaya değindim. Ya benim zaten tek aşık olduğum nokta bu diyebilirim yani. Şu krom. Ahşap olan da krom bolt kolu var. Krom. Polimer olan da siyah. Siyah bolt kolu var. Ya, krom tabii ki daha bir güzel duruyor. Onun haricinde burada bir Ata'nın logosu var. Ayrıca başka bir fark yok. Sonradan kundakları da satın alıp değiştirilebiliyor. Evet, kundak şöyle. Bu zaten basit sökülüp takılabilen bir şey. Ekstra Ata'nın kendi sitesinde, firmasında veya görevli arkadaşlarla görüşüp direkt ceviz kundakla satın alıp elinizde iki tane kundak olabilir. Yani gideceğiniz bölgeye göre hemen sök tak değiştirebilirsiniz. Yani o da mantıklı bir hareket. Yani polimer elinde iki tane kundak olmuş olur yani. O da güzel. Başka? Biz neden Ata'yı seçtik? Biraz da ona gelelim. Şimdi bunlar 308 Winchester mühimmat kullanıyor. Bizim sürekli orijinal 308 Winchester mühimmat bulma gibi veya maliyetlerden dolayı biraz zor. Düz 7.62-51'ler hem biraz daha ucuz, hem ulaşılması biraz daha kolay olduğu için biz bunu sorunsuz atan bir silah almak istedik. Yani o da nasıl? Şimdi Monza var biliyorsunuz, Hulu var. Onları kullanan arkadaşlarımız da var. Onlar 7.62-51 düz makine kimyanın mühimmatını sıkıştırdığını, çok şikayetler duyduk biz. Ama ata sorunsuz attığını söylediler bize. Yani bizim Atay'ı seçmemizdeki tek nedenden birisi bu yani. Tekleri birkaç neden var. Birisi en baştaki bu. Diğerleri işte boltunun yumuşak olması, tetiği, e, nişangahı, atış istikrarı, grupmanı, bunları biraz araştırdık. At almaya karar verdik yani, işin açıkçası bu. Eleştireceğimiz mesela ilk başta bir diğer noktada biraz yakınlaşırsa göstereyim. Yerli olarak zaten iyi Evet. Monza'yla Hulu var. Ata var. Aynen öyle. En iyilerinden. Bu mesela Samet'in demin ki bahsettiğim kardeşimizin silahı. Hepimiz aynı anda aldık bu arada. Hiçbir zaman farkı yok. İşte yaklaşık bir hafta oldu mu? Bir hafta falan oldu. Kaç atış yapmıştır? Yani 50 tane falan anca atmıştır bu silahla. Şöyle karşıya tutup Mesela şurada göstereyim ben size. Ses de geliyordur umarım. Bak. Kundak gevşemeye başladı. Tabii sıkılması gerekiyor. O sıkılabilir, ayrı konu, ama yani bu kadar çabuk, mesela şuradan da gösterebilirim. Bu kadar çabuk yaklaştır. Her tarafa oynamaya başladı yani. Bu da eleştirilerimden, en büyük eleştirilerimden birisi. Bu kadar olmamalıydı erkenden. Ya, alyan, burada iki tane alyan var. Sıkılabilir ama yani bilemiyorum. Onun haricinde başka da bir eleştirim yok. Güzel silah. Yerli malı olarak, fiyatına göre, fiyat performans olarak. Tabi gidip de başta da dediğim gibi biz bunları ithal markalarla kıyaslamıyoruz. Yani yerli markalarla kıyaslıyoruz sonuçta.
Red Dot'u gösterelim. Onun haricinde evet ona geleceğim şimdi. Bu boş hali silahımızın. Samet buna dürbün aldı. Gazi Sniper'dan. Dürbün entegre etmek istedi. Dedi ben dürbün işini biraz çözmek istiyorum. Hem antrenman olsun hem işte avda olsun. 3.18'e 56 bir dürbün aldı. Yani bu da biraz daha fiyat performans. Orta seviye. Başlangıç seviyesi. Bir dürbün. Dürbün konusuna da ayrıca bir video çekeriz zaten detaylı işte. Dilimiz döndüğünce gene söylüyorum işte. Paralaks nedir? Dioptri, oküler, objektif, sıfır, rüzgar ayarı, sıfırlaması işte hepsinden ayrıca detaylı bahsedelim. Bu videoda çok sıkmayalım. Bir genel eleştiri hem kutu açılışı olarak çekelim istedik. Şimdi bir de şeyi göstereceğim. Bu da benim silahım. Şöyle, bunda çatal ayak şu an yok. Elimde göstereyim birazdan. Ben de Red Dot takmak istedim. Daha çok domuza gidiyorum diye. Bir de ilk başta yani dürbün biraz daha profesyonel dürbün almak istiyorum. Acele etmek istemedim o konuda. Ben ilk başta Holos'unu Balistik Market'ten aldım. Şöyle göstereyim. Bu arada Balistik Market'e de teşekkürlerimizi iletelim buradan. Gayet yardımcı oluyor arkadaşlar. Muhammed var orada. Bilen bilir. Holos'un marka Red Dot'unu 2 moa aldım. Işığını aç. Yani şey aşağı. Şöyle gösterelim. Gördün mü? Ben de böyle bir şey yapmak istedim. Ya bununla da çok rahat 200-300 metrelere domuza atış yapabilirsiniz yani. Çok da hani 500, 600, 700 metrelere atış yapmayacaksanız bu da güzel bir malzeme yani. Bunu da öneriyorum. Bunu da ben atışını da yaptım. Gayet stabil bunun da. Grupmanı da güzel. Zaten 2 moa. Bunun da ayrı videosu gelir. Sıfırlaması gelir. Hepsini sizlerle paylaşacağım. O zaman bir dahaki videoda mekanik sıfırlama, gez Doğrudur. arpacık, Red Dot Dot'ımızı sıfırlaması. sıfırlarız. Bunların montajı dahil işte mesela montaj, kutu açılışı aynı. Kutusu burada zaten biz açtık taktık ama size ayrıca çekeriz. Diğer dürbünümüz de aynı şekilde. Hepsinin Hepsini tek sıfırlaması ve atışı gelecek. Evet. Yakında gelecek arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok sıkmak istemiyorum. Silahlarımız bu şekilde. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın ki daha güzel içerikler çekelim. Artık silah envanterimiz de genişliyor. Değişik videolar da gelebilir. İzleyici durumuna göre. Hoşçakalın.